Herkese merhabalar değerli Demokratik Eksen takipçileri ve dinleyicileri. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belki de en önemli seçimi olarak atfedebileceğimiz 14 Mayıs seçimlerinin ikinci turu olan 28 Mayıs seçimleri için burada toplanmış bulunuyoruz. Bugünkü konularımız genel olarak seçim kazanılır veyahut kaybedilirse ne olur ve seçimlerdeki usulsüzlük iddiaları mevzusu nedir gibi konular olacak. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Başlayalım o zaman. Hangi Başlayalım. Başlayalım. hangi konuyla Güzel bir başlarız? girişte bak. İlk şey olduğu için biraz heyecanlı olabilir. Neyse başlayalım. Zaten O edit zaman falan yapacağız. İlk turdan bir başlayalım mı arkadaşlar? İlk turun ne oldu? Ne bitti? Neden böyle İlk- oldu? Evet. Tamam. Dilerseniz siz başlayın. Berk sen başla. Sonra Şöyle, işte başarısızlığın nedenlerinden bu bir iki seçim tane bir şey söyleriz. ya olur. Ya bu seçim niye başarısız oldu? Bak şöyle. Tüm anketler, bir sürü anket yanıldı. Birkaç anket dışında şu anketi yanıldı. Özlem Gürses'in hatta yayınında bakmıştık birkaç yayında baktık. Sadece anketler de değil. Çoğu gazeteci, influencer hepsi Ya yanıyor. herkes yanılır, herkes Evet. yanılır ya. Böyle hani 51'e 42 falan diyorlardı. Bir baktık 49,5'e 44,8 45 falan. Yani hani hani. Sinan Oğan'a 0,9 diyorlardı. 5 aldı adam. Çok garip. Hani olmayan ince 1 aldı falan. Bir sürü garip şey oldu yani bu seçimde. Evet. Ama niye başarısız oldu onu yani tahmin edilebilir sebepleri var tabii ama yani 2 hafta sonra diyelim. 2 hafta sonra bakalım o tahmin edilebilir sebepler var mıymış gerçekten. Yani Yani Memo sen ne düşünüyorsun? Neden bu başarısız oldu bu seçim? Yani bir kere bence bazı noktalarda eee, bir rehavet de yaşandı gibi hissediyorum. Bir kere. Bu var. Bunun dışında yani her ne kadar daha önceki seçimlere kıyasla örgütlenme başarılı olsa da bence hala yetersizdi. bence de. Eee, ki yani ne bileyim belki büyük şehirlerde falan hadi fena değildi ama Ya belediyeler diğer onlardı zaten yani bir aynen zahmet. ama yani diğer yerlerde işte taşra olarak nitelendireyim. Daha işte İç Anadolu'dur şeydir oralarda yani herhangi ben bir örgütlenme göremedim Ya ki ki karşı zaten ki iş şey zaten işte AKP'dir Erdoğan'dır bu ekibin zaten örgütlenmedeki başarısı iyi veya kötü yöndeki örgütlenmedeki başarısı seçimleri kazandıran şey. yani Yani keşke halen daha yani o grup bir örgüt değil bir topluluk halinde şu anda o CHP ekibi. Yani tam bir örgütten bahsedemeyiz. Orada başıboş dolaşan bir topluluktan söz edebiliriz. Onu ki o da düşünüyorum yok artık. ki Yani o da yok. Evet, artık o da yok. seçimden sonra Biz atılmışlar. biz daha fazlayız. Bunun dışında yani illaki etkili son bir haftada yürütülen işte bu deepfake videolar falan filandır. Yani Hani PKK, CHP'dir falan. yani e, buna da kim inanır diyor insan ama inanıyorlar işte Ama yani ne şöyle bir yapalım. şey var. Yani Şimdi adamlar çok dikine gitmedi mi? Hani böyle bir yerden sonra iş şeye döndü ya. Selolar havada uçuşuyor. Böyle evet. şey havası çok seziliyordu. Böyle sanki adamlar kazanacak da hemen ikinci çözüm sürecine gireceğiz. Böyle hani şey mevzu Aynen var. yani çok Yani bu Deva Partisi gidip şey diyordu. arkadaşlar Sayın Fethullah Gülen'le ilgili kötü şeyiniz var falan. Böyle bu seçimin hani kaybedilmesinin sebebini son zamanlara tamamen bağlayamayız. Bazen başından beri yapılan büyük hatalar vardı. tabi tabii ki. Yani Yani son siz haftadaki şeylerin de etkisi var ama tabii ama tamamıyla diyemezsin. yani bu Tamamıyla diyemezsin. 5 puanlık bir ya farkın son açılmasına haftanın sebep olan bence tamamen aşırı bir ne sebep bu oldu? değil Çok yani. etkili Kesinlikle, oldu. Çok kesinlikle. etkili oldu. Hani Kesinlikle. böyle bir Orada hemfikiriz. yani son haftanın ama çok büyük bir şey olduğunu düşünüyorum. Nasıl söyleyeyim Evet yani yani. çünkü çok İyice radikal yüklendiler. şeyler vardı yani. Tabii. Evet. Yani CHP iyice rehavete girerken AKP iyice hani yüklendiler. Hani deepfake videolar işte sahte böyle broşür gibi şeyler bastılar hani böyle hani iyice Aynen yok garip garip özellik vereceğiz. özellik vereceğiz falan deyip böyle şeyler bastılar.
Yani o sıra böyle biz şeyde gittik, kazanıyoruz diye böyle gidip sonra seçimin sonlarına doğru kazanamıyoruz diye böyle düştük. Çok garipti. Ya onun Çok ilginç. sebeplerinden biri de Ekrem İmamoğlu arkadaşlar o. O akşam çok gazladı. Sabahtan beri çok gazladı. Zaten akşam da fark Mansur etmişsinizdir. Yavaş, sakin Evet. sakin. Hayır, fark etmişsinizdir. Hani açıklama çıktıklarında Mansur'la birlikte Cumhurbaşkanımız diye başladı konuşmaya. Mansur'un yüzüne bir bakın orada. Açın bir bakın ne yapıyor bu da adam. Mansur Bu böyle adam şey- ne diyor diye bir yüze şey yaptı yani. Mansur orada şey yapıyor. Aga durun. Evet. Bir durun. Şimdi öyle ama elimizdeki verilere göre Yani evet, Mansur her şeyde elimizdeki verileri eklemez evet, gerektiğini görüyor zaten. Ki bir de o da garip. Yani böyle aniden sonra saat 3'e doğru, saat 3 olmuş zaten, YSK açıklayacağı saati geçmiş. Böyle bir tepki bekliyor insanlar, bir şey bekliyor, sandıklardalar falan. Kılıçdaroğlu'nun yarım saat sonra Erdoğan balkon konuşması yaptı böyle. Yaptı gibi bir şey oldu. Çok da garipti. O da tam da balkon konuşması da değil. Bir garip bir şeydi o. ya o ikinci turu garantilemek için yapılmış bir psikolojik üstünlük sağlama çalışması yani. CHP'de bir yandan böyle bir yarım saat içinde çıktılar. 3 cümle konuştu ya herifler. Evet. Yani 10 dakikada bir cümle mi yazdınız abi, bu ne? 10 dakika değil birader, yarım saat odada beklediler. Evet. Bak orada ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Kulis bilgisi. Tamamen bir şey yani. Orada tamamen bir organizasyonsuzluk vardı. Bir Ekrem konuşsun demişler. Bir Ekrem'le olabilir. Biz bilgisi olmasa bile anlaşılabilir mi? ya anlaşılabilir de net bir durum bu yani. Bir Ekrem konuşsun demişler. Bir Ekrem'le Mansur konuşsun demişler. Bir Kemal'le Meral konuşsun. Bir hep beraber konuşalım demişler. En sonunda Kemal 3 cümle söyledi gittiler abi. Evet, sonunda şey... Ya Kemal Kılıçdaroğlu bence orada ilk başta şey gibi takılacaktı da, yani şeyi anlatmaya çalıştı da, devam ediyor sayım ama ikinci turda da saygımız var O diyeceğini... tamamen konuşmanın hatası, vurgunun Yani hatası o da. konuşmanın o kadar büyük bir eksiklikte şey dedi. İkinci tura kaldı, hadi görüşürüz gibi oldu ve ikinci tura sonra bunu kabul ettiler ve böyle Evet, gitti. evet. Yani, Aynen yani. ondan sonra kim niye dursun sandıkta? Sen terk ediyorsun yani. Sen başta gidiyorsun. Çok garip. Neyse. Neyse. Evet. Şimdi Bir de Yapacak bir şey yok. önümüzde ikinci tur var arkadaşlar. Aynen. böylece ikinci tura kaldık. Ya Hayırlı olsun. yatıp kalkıp o Sinan Oğan'a şükretmek lazım arkadaşlar. O olmasa Evet. ilk turda bitiyordu. Yani Sinan Oğan bile şey dedi. Bu TV 100'e çıkmıştı ya. Evet, evet. Erdoğan'la kazanmak daha kolay. Adam haklı. 0.5 puanlık arada şey var, fark var. Hani Garanti yani. ya çok hani garanti şey kazanma. Ki o taraf zaten şey bakmıyor Sinan Oğan'a. Olsa da olur, olmasa da olur. Biz Evet. her türlü alırız Adam olarak bu bu saatten parayı. sonra ne dese hakkı gibi dur. Adam böyle Ne yapsak kanka? Hiçbir şey diyemez. hani böyle herkes şu an Sinan Oğan'a adak adıyor falan. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu post büyük bırakıyor. Erdoğan'ın bu arada işte şey yapıyorlar. Onlar böyle rahat beklemeye çalışıyorlar, bakalım hani böyle çaktırmamaya çalışıyorlar. Herkes böyle şey. Çok iyi. Bakalım. O kadar bence Sinan Oğan şu an keyifleniyordur ki. Yani hani hakkı adam. Ben olsam ne keyiflenirdim. Yani adam hiç vekil almadı ama şimdi bakalım neler alır. Bakalım. Yani tarafsız kalırsa nasıl olacak peki mesela? Sinan Oğan dese ki ben tarafsız. Yani Tarafsız. orada kendi seçmen kazanmaya odaklanmış olur orada hani. Seçimi tabii ki radikal bir şekilde sonucu değiştirmiş olur. Ya vereceği her karar öyle değiştirecek gerçi de. Bu senaryoda abi o an bir sonraki seçim için kendini iyice şey yapmış olur. Tabanını hazırlamış olur, zemini atmış olur. Çünkü hani der ki işte tarafsız kalacağı durumda işte Cumhur'a der ki siz Hüdapar'lasınız. Millete der ki siz HDP'lesiniz. Ben kardeşim ikinize de rest çekiyorum der. Oradan işte küskün AKP'lileri kendine toplar bir sonraki seçim için. Şey diyebilir. İşte ikisi de kabul etmiyor şartlarımı. İkisinde ne olduğu belli. Halkımız şey yapsın. Zaten yani ya şöyle. Ama Zaten bu çok teklifleri çok olası bir basit şeyler senaryo söylüyor, çok- gibi gözükmüyor yani. Ve yani kabul etmeyende art niyet aramak lazım ama zaten
kalan iki adayın da çok da iyi niyetli, yani Kemal Kılıçdaroğlu yine iyi niyetli insan olduğunu düşünüyorum da yani altılı masanın çoğu Kalan dördü. hiç oy almayıp milletvekili alanlar çok da iyi niyetli değiller. O da ayrı bir fiyasko. Diğer taraf zaten Hizbullah'ı 4 milletvekili, hadi şimdi 2 milletvekili vermiş oldu. Yani O da şeymiş. Hala 4'müş. o da mı hala 4'müş? Yalanmış o. Ama bana oylar çalındı. Yo 4. Ama şimdi %56'lı kazanmadık mı abi oylar? Tabii. Ya o da ayrı bir mesele bu arada. Hani O soruyorsun neden böyle yapıyorsun diye. Hani çünkü 0.2 en fazla ya. Değişecek oran 0.2 en fazla. Hani soruyorsun neden yani böyle yine hype'lıyorsun de işte insanları. Yine arada bir 5 puanlık fark var. Hani bunu onunla açıklayamazsın. Hani soruyorsun cevap olarak şey diyorlar. Hani gençlere ikinci tur için sandığa gitmeye umut veriyoruz, enerji şey yapıyoruz, hype'lıyoruz diyor. Yani bu- Evet, evet. Çok saçma bir strateji bu. Yani Hayır. çünkü bak erlikten dinlemiştim ben de bunu. Vietnamlı asker şeyi Ha. Umut hakkında olan bir hikaye, bilmiyorum biliyor musunuz? Hani eee, Vietnam'da esir düşen bir asker vardı. Bir tek Amerikalılar sonradan bir tek onu kurtarabiliyordu işte. Neden bir tek sen kurtuldun diye. Diğerleri hepsi Noel'de kurtulacağız diyor. Evet, Bir tek bu evet, demiyor o evet, yüzden. evet. İşte sorduk da mesela neden kurtuldun diye. Diğerleri her Noel her yıl bu Noel kurtulacağız diye umdular diyor, umut ettiler diyor. Benim öyle bir beklentim yoktu diyor. O şey, ben ona şey diyorum artık. Umudunu bir toteme bağlarsan, totem işte herhangi bir gün bir şey. Bir olay, bir şey. Biraz Godoy'u beklemek gibi oluyor o biraz. Evet, ama. evet. Ya burada onların yaptıkları da Ama o o yani olmaması çok lazım kötü ama bir şey. muhalefet ikide Yani bir bunu çünkü yapıyor. bak inanılmaz. ilk turda zaten bu olayı yaşadılar. İlk şeyini yaşadılar Hayır, eventi. ne ara Bir de bak, bunu ikinci olarak bu yalan söyleme, oylar çalındı yalanıyla bunu tekrar gerçekleştiriyorlar. Hani bunu bir üçüncü kez daha yaparlarsa gerçekten çok büyük zarar verecekler kendilerine. Ege 1-2 sıçrar, üçüncüde patlar. Bu ne? Yani şöyle bir şey de var. Bir hafta öncesi, yani seçimden bir hafta kala aniden birinci turda kazanacağız'a geçti. İkinci tura kalabilir yine kazanacağızdan aniden kendi topuklarına sıkmaya karar verdiler yine. Evet. Yani zaten Evet yani bu Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı kendilerini uzaklaştırıp böyle bir şey denemişlerdi, yapmışlardı. Yani topuklarına sıktılar. Şu an %5'i almamalarının tek sebebi bu. Yani kesinlikle yani ve zaten şeyden de görüyoruz. Yani ikinci tura hiçbir hazırlık yokmuş. yok. Ekibi Yok yani salmışlar. bayağı Bu ne ekibi ya? salmışlar ve biz dediğin gibi yani şu an daha fazlayız. Gidelim biz çalışalım sahada yani. Ne Evet, diyeyim? biz yani şu an daha 2 günlük, 2-3 günlük bir demokratik eksen, bu arada takip edin. Abi bir şey, abone olun arkadaşlar. Şöyle, ekip olarak biz 20 kişi civar, yani bu kadar takipçimiz var. İşte bir 5-6 kişilik bir de ekibimiz var neredeyse. Ve CHP'nin şu an bir tane bir böyle kişi yok. Kemal Kılıçdaroğlu var. Zaten video attı. Ben buradayım diye video attı. Cidden sadece o orada olduğu için büyük ihtimalle. Hani başka kimse Hayır. yok. Bence şey olmalıydı başlık. Ya bir tek ben buradayım falan. Evet, evet. Ben Ya buradayım, bundan o kadar. arkaya- Başka kimse yok. Yani çok garipti ya. Bu arada ben şunu da eklemek isterim. Şimdi aklıma geldi. Şu şey meselesinde yani neden değişim isteyenler hiçbir zaman uzun süredir başarıya ulaşamıyor? Belki de bir neden de şudur. Şimdi düşündüğümüz zaman sağ popülasyonun adayı kesin. Yani Evet. herhangi bir Evet. rakibi yok. Farklı hayatlarda farklı görüşleri de olsa o popülasyon içerisindekilerin ortak bir noktada buluşabildikleri bir isim var. Fakat Yani evet. değişim Onu ancak de- sağ ile bölersin. Başka bir sağdan adam. aynen öyle. Fakat değişim isteyen ekibe baktığımız zaman çok fazla seçenek var. Çok fazla isim geçiyor. Çok fazla olay var ve kaos kendi içimizde başladığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. O değişimi gerçekleştiremiyoruz. Bir problem de bu ve ayrıca değişim isteyen
ekibin adaylarının en azından bir kısmının diyeyim siyaseti toplumu tanıyarak yapmamalarından kaynaklı olarak, yani Türkiye'nin Toplumu aslında bir Sosyolojisine tanıyorlar. uygun olmayan Yani şeyler. aslında evet. Toplumun inadına yapıyorlar. yani evet aslında doğru. Yani bile bile olmayacak, işe yaramayacak belki de işler yapmalarından kaynaklı, politikalar izlemelerinden dolayı. Yani bir problem de bu büyük ihtimalle. Biraz yani şöyle bu PhD tayfa ve böyle şeyler kendilerini bayağı şey görüyorlar. Biraz büyük aynasında görüyorlar kendilerini de. Yani aga, o kadar da öyleler büyük onlar. değilsin. Her şeyi Amerika'ya bildiklerini bilet zannediyorlar. alabiliyorsun diye çok da üstün olmuyorsun. Ya aynen öyle, aynen öyle. Bunun dışında şuna da değinmek istiyorum. İlk turdan bahsettiğimiz için. İyi Parti'nin de fark ettiyseniz zaten fark etmişsinizdir yani. Oylarında ciddi bir düşüş var. En azından anketlerde falan beklenenlerden de. Anketlerin yarısını aldılar. Yani hani Aynen yani ciddi bir düşüş. Tabii ki bunun arkasında diğer yanlış politikalar vardır. ya Farklı bir şeyler de vardır. Ama bir sebep de büyük ihtimal hani o altılı masayı dağıtma mevzusu var ya, sonra tekrar geri evet dönme orada falan. Orada bir kargaşa, orada bir kaos, orada bir güvensizlik havası oluştu ister istemez toplumda. Bu da sonuçlara yansıdı gibi duruyor. asıl şey bence ya o da var da şöyle bir şey de var. İyi Parti ve sağda yani yani Türkiye'de sağ seçmen diye bölmeye gerek yok. Çünkü Türkiye sağ sol kavramı var. Yani hani en sol seçmen en sol demeyeyim de sol veya sağ diye kendini nitelendiren seçmen de iyi bir ülkede yaşamak istiyor. Belli başlı şeyler istiyorlar. Kendi hayatlarını bir şekilde yaşamak istiyorlar. Ve Türkiye'nin ana olayı da zaten bu. Herkesin Doğru. kendi hayatını bir şekilde yaşaması. Doğru. Demokrasi kültürü otursun dediğimiz şey de diğerlerinin hayata karışmayacağı bir şeye oturtmamız. Yani bunu da soldan biriyle değil sağdan biriyle oturtabiliriz. Çünkü solun bir devrim kaygısı var. Sağın da öyle bir kaygısı yok. Sağın biraz da popülist kaygıları var. Hı hı. Belki biraz onu törpülemek lazım. Ama neyse dur konuya bir dağıtmadan. Şöyle İyi Parti'nin bence oy kaybetmesindeki sebeplerden biri de genellikle Türkiye'de bir adım atıyorsan arkasını doldurarak gitmen gerekiyor. Yoksa çünkü prestijin kırılıyor ve İyi Parti bayağı şey gibi oldu. Çıktı masadan yaka paça geri Ve- oturttular. Evet yani ne kadar süre sonra geri dönmüştü? Birkaç gün. 2 gün falan birkaç galiba. gün oldu. 2 gün yani çok Oysa- kısa bir sürede. Çok radikal kararlar. Yani oysa İyi Parti belki biraz daha şey olsaydı. Oysa İyi Parti şu an Kemal'in bu kadar fazla yüksek oy almasını sağlayan kişilerden biri yani. Partilerden Yani biri. evet, oysa ki Tabii yani. Çünkü yani aslında biraz daha o yani Ekrem'le Mansur'u Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı ama masadan Yani çıktıysa bile bunu yani halkı geri bu böyle oturması geçmedi. iyi lanse edemedi. Ya bu biraz onun işi. evet. Yani Hı hı. Evet. Yani topluma iyi yansımadı bazı noktaları diye. o bölümü halledemedi. Yani şey gibi olmadı. Ama Bizim tek şartımız problem kabul burada olsa İyi Parti değil şart fark olmadı. ettiyseniz. Tüm beklentilerimiz gerek CHP gerek İyi Parti gerek Yeşil Sol Parti beklentilerimizin altında kaldı. Hı hı. Ya Milletvekili Yeşil Sol seçeneklerinde Parti yani. biz ama Yeşil Sol Parti'nin beklentileri zaten hep. Şöyle çünkü Yeşil Sol Parti'nin sürekli Türkiye'nin 3. parti olma iddiası var. Zaten Yeşil Sol Parti HDP olduğu için çok da bir bayağı hani isim değiştirip biraz logoyu IŞİD de logosunu güncelledi. Çok da bir şey değişmiş olmuyor. Yani hani arkada Abdullah Öcalan posteri Hayır asıyor. ama yani fix %10 oyu olan bir partinin %8 Evet. alması Onu böldü. Çatırt diye evet. böldüler. Ona çok güldüm. Ki tip yani hiç kimseye Tip oy böldü çaktırmadan bu ara. CHP 12 Bu seçim vekil tip oy kaybetti. böldü. İnanılmaz. Doğru. Kaç şey yaptı hatta 12 milletvekili falan Evet şey evet. 12 yaptı. milletvekili Evet. kaybettirdi. İnanılmaz. Ah. Evet, o zaman biraz da şeyden İkinci tura mı bahsedelim. Bu bakalım? son aynen biraz Şuradan ikinci bakalım. tura doğru da bakalım. Ben Ama onun şöyle bir şey oluyor. öncesinde Ha bir dakika dur. Öncesinde şunu bir söylemek istiyorum. Birincisi tabii. dinleyicilerimiz şöyle bir şey yapmak istiyorum. Birincisi bugün ilk bölümümüzü çektiğimiz için biraz laflar birbirine karışıyor. Böyle heyecanlıyız tabii ki de. İkincisi
böyle bölümleri tam seçemedik. Doğaçlama gideceğiz de zaten. Arada böyle kesinti gibi böyle bir duruyoruz. Böyle diyecek bir şey kalmıyor çünkü birazcık lafın bittiği bir noktadayız. Ama yapabildiğimiz kadar konuşmaya ve sizi eğlendirmeye çalışacağız bunları. Neyse. Evet, belki ilerleyen bölümlerde daha böyle moderatör gibi oluruz bir tanemiz ki hem başlıkları çıkarırsak daha güzel yönetebiliriz. Biz de kendimize eğitmeye çalışacağız. Evet. Dilerseniz ben şimdilik ufak bir moderatörlüğü üstlenmiş gibi olayım hazır Tamam. söylemişken. Tabii. Dilerseniz ikinci tur bölümüne geçmeden önce ikinci tura giden sürece bir bakalım isterseniz. Şimdi Kılıçdaroğlu biliyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu Babala TV'ye çıkacak. Bu konuda herhangi bir yorumunuz var mıdır? Ya sen başla ben sonra konuşayım. Ben mi başlayayım? Tamam. Yani büyük ihtimalle soru soranlara bağlı bu. Sorulan sorulara bağlı. Klasik Babala soruları olacaksa artı yazar tabii ki. Ama gerçekten onu zorlayacak sorular sorulursa riskli olacağını düşünüyorum. Hani gene klasik sorulardan biri olan sizce PKK bir terör örgütü müdür diye gelen Evet. tarz sorular gelirse tabii ki Evet. artı yazar. Hı hı. Ama seçimi zorlayacak, özellikle Kemal'i zorlayacak sorular, Sayın Kılıçdaroğlu'nu zorlayacak sorular gelirse o zaman zorlayabilir. Yani Kemal'in başarısına Yani bağlı. burada söylemek istemiyorum ama yani zorlayabilir. Evet yani riskli bir durum bana Evet, kalırsa. riskli. Yani sonuçta Babala TV, yani şöyle tabir edebiliriz. Rezil de olabilirsin, vezir de olabilirsin Evet. şeklinde Ki bir bunu Muharrem program. İnce'yle gördük ilk başta. Evet. Rezil, sonra Rezil. rezilimsi bir vezir, sonra rezil. Öyle gitti. Aynen öyle. Yani riskli ama risk almadan da bazı şeyler olmuyor. Ben isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum gitmesinin. Başarılar dileyim. Ne diyeyim? Ki bir de şöyle bir şey var. Kılıçdaroğlu ilk başta halka hesap verecek ki mesela bence Babalo'da kesinlikle şu Sinan Oğan'ı neden kabul etmediniz ve şey sorusunun gelmesi lazım. Bu seçim gecesi neredeydin? Muharrem İnce Vol 2 yaşattı demeleri lazım. Evet. Ki o sorular sorulursa çünkü bu sefer daha böyle hani onları hesap verme gibi. Daha böyle Şey cevap kesin verip- sorulacak. Şu soru kesin sorulacak. Yani neden Erdoğan'a bir cevap olarak psikolojik üstünlüğü geri kazanmaya çalışmadınız? Ya bu Evet, kesin onlar- sorulacak sorulardan biri. Buna iyi cevap vermesi lazım. İşte bu sorulara iyi cevap verip atlatabilirse bunu çünkü Büyük eğer parti adam yazar. mantıklı bir açıklaması yoksa bir doğru düz şey yapamıyorsa yani hepimiz burada bit yani. Evet. Yani inşallah dileyelim ki İyi geçsin. güzel geçsin, iyi geçsin. Biz de artık Türkiye Cumhuriyeti'nde güzel bir Rahat değişim rahat yaşayalım. yaşayalım. Çalışalım. Bunu diliyorum ben. Ki zaten Ee, yani Atatürkçülerin yolu hala uzun. Kemal gelmezse daha da uzun. Yine her türlü biz çalışıp didineceğiz. Atatürkçüler bu ülkenin sevilmeyen ama aziz evlatları oldukları için. Yani bir öyle. halkın özgürlük umutlarıydı adeta diyerek devam edelim. Dilerseniz Evet. son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi son dönemde de zaten duyuyorsunuzdur. Bu dip dalga milliyetçilik meselesi. Lütfen seküler milliyetçilik. Seküler milliyetçilik, evet. Yani zaten baktığımız zaman Türkiye'de yaşayan vatandaşların çoğu milliyetçi, fakat bu son dönemde özellikle Sinan Oğan'ın da etkisiyle birlikte ortaya çıkan işte bu tekrardan milliyetçilik e, dalgaları diyeyim şimdilik. Yani genel olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tam toparlayamadım. Biraz ben burada hafif bir giriş yapmayı deneyebilirim. Tabii buyur. Şöyle, şimdi ben düşünürsek, ben yapabildiğim kadar düşüneyim. Yani şu çok da aşırı böyle PhD bir bilgim yok ne yazık ki, profesör değilim. Veya aşırı böyle müthiş bilgilerim yok ama Uzman diyelim. yapabildiğim kadar böyle uzman değilim o kadar ama yapabildiğim kadar aklımın yettiği kadar açıklamaya çalışıyorum ben ya kendi görüşümden. Şöyle ki
milliyetçiliğin asıl böyle bastırılma, en çok bastırdıkları 2013'ten sonra AK Parti sağ çizgiye kaydıktan sonra bu özellikle mültecilerde, kaçaklarda, işte sığınmacılar falan hepsi gelmeye başladıktan sonra böyle yükselen, özellikle gençler arasında böyle seküler ve bizi, yani bu yaşların bildiği şey değil de, yani ülkücülük ve daha İslamist bir milliyetçilik yerine gerçekten Atatürk milliyetçiliği, Atatürkçülük üzerinden yürüyen bir milliyetçilik yükseldi. Peki hala yükseliyor. Bence bunun ilk böyle tohumları zaten yayıncıların bu Mansur Yavaş'ın falan Twitch'e çıkmasıyla başlamıştı. Yani olarak atılmıştı ilk tohumları diyeyim. Hatta tohum demeyeyim de ilk çiçek açmaları diyelim onlara. Sonrasında iyice erliğin hatta Yılmaz Güney videolarıyla başlayıp sonra yükselmesiyle ve geri kalan süreçte baktığımız zaman böylece ilerlediler ve şimdi yani Sinan Oğan da bu Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini kilit parti yaptı. Hı hı. Daha sonraki dönemlerde bence gençlerin kendileri bir parti veya böyle bir organizasyona girip artık daha da, yani tamamen Atatürkçü ve hiçbir şekilde yani yapmayacak, tartışmasız çok iyi bir şekilde bir partileşmeye gideceklerini düşünüyorum, ama ilk başta bence zaferden ilerleyeceklerdi, daha o Hı hı. cenahtan Evet, büyük ihtimal. gidecek. Çünkü görüyorum ben, buna çok aşırı artık katılmasam da biraz umutsuzum o konuda, ama Atamın partisini temizlerim ben CHP'den, yani CHP'deki bu kitleden diyenler var. Onlar da güzel. Onlar da keşke, inşallah. Yani tabii inşallah, yani imkansız diyemem ama kolay olmadığı da aşikar. Zor, ama yani her şey ülkede zor ve özellikle Atatürk izlemek ülkede en zor şey. Ve ülkeyi de Atatürk kurdu. Böyle bir gariplik var. Evet, Yani yani işte böyle bir çelişkidir gidiyor. evet. Hangi rejim kendi ana kurucu değerlerine karşı savaşır? Yani Türkiye. Evet, yani ben düşünüyorum da gerçekten başka örnek bulması zor. Evet ya, senin Ben şeye dikkat çekmek istiyorum. Berk güzel bir noktaya değindi. Orada gençlere özellikle neden gençlerde bunun yaygın olduğunu değindi. Ben biraz bunu orta yaşlılar ve yaşlılara dökmek istiyorum. Burada özellikle küskün AK Partiler olarak adlandırabileceğimiz kesim bu fikre uygun, yani kendini seküler milliyetçi olarak tanımlamıyor tabii ki, ama bu görüşe biraz daha uygun olarak geliyor. Hani Ilımanlar. aynen, biraz daha ılımanlar. Çünkü AK Parti'ye oy vermek istemiyor artık. Ama hani hala da Kılıçdaroğlu'na yaklaşmıyor, yani ona da olmaz diyor. Üçüncü fikir olarak Sinan Oğan'ın seküler milliyetçiliği çıkıyor karşısına ve bu ona daha mantıklı geliyor. Ki o da bizim dediğimiz sağcı aday aslında. Evet, evet. Üçüncü opsiyon sağcı aday yani. Bu orta yaşlarda bu olay böyle yürüyor. Hani küskün AK Partili olarak adlandırabiliriz bunları. Mesela yaşamak istiyorlar. Yani gençler olarak Evet. yaşamak istiyor. Başka ne isteyebiliriz? tabii en temel hakkımız olan yaşamak. En büyük isteğimiz, ki ben de Sinan Oğan'ın önümüzdeki yıllarda da daha şu andaki siyaset yaşını baz alırsak genç olmasına bakarak iyi işlere imza atacağını, yeni bir soluk getireceğini düşünüyorum. Ki yani şöyle bir şey de var. Sinan Oğan mesela, bu 19 Mayıs'ta da konuşuruz belki, yani olarak da muhalefeti desteklese, muhalefetin kazanması üzerine mesela AK Parti'nin en temel PKK, işte CHP sloganı daha zayıflayacağı için oradan yürüyebilirler ve daha iyi olur. Alabilirler seçimi. Ve muhalefete Sinan Oğan kazandırmış olur. İktidara geçerse iktidar kazanmış olur yani kesin bir şekilde, ve büyük ihtimalle bir bakanlık bir şey alacaktır Sinan Oğan. O zaman da kritik anlarda ona karşı gelebilir ve böylece yine kahraman olur. Muhaliflerin gözünde kahraman olur. İlk başta hain olarak CHP'liler sınıflandıracak olsa da onu. Yani kendini gösterir bir şekilde. Tarafsız kalırsa da bu ikisine karşı direnen yine şövalye gibi olur. Yani Sinan Oğan kendini çok iyi konumlandırdı. İşte Yani evet.
durum budur yani abi. Yani çok iyi taşların oynadı. Gerçekten mantıklı Yani bir strateji tespih oyunu. satarak- Kesinlikle doğru. Tespih satarak %5 aldılar ve helal olsun. Yani Ve evet, yani baktığımız zaman hiç miting çok yapmadı, şey yapmadı. imkansızlıklar içinde yaptılar yani. Evet, yani arada canlı yayınlarına denk geliyordum. Yani Atatürk posterini, Atatürk işte çerçevede fotoğrafını tutup sokak sokak gezdiler, yürüdüler ve büyük bir başarı elde ettiler. Yani Halk Evet. TV'nin yapamadığını yaptılar işte. Halk TV'de çünkü Atatürk'lü bir şeyler satıyor yani. Ya evet, baktığımızda doğru. Evet, bu konuda herhangi başka bir söyleyeceğimiz bir şey yoksa dilerseniz artık yavaştan asıl meselemiz olan 28 Mayıs'a gözleri çevirelim. İkinci tur. Evet. tur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, Şimdi çevirelim. sen mi başlayacaksın, ben mi başlayayım, Memo mu başlayacak? Ben başlamak bile istemiyorum. Memo? Buyurun Yaz Bey. Tabii. Şimdi ben öncelikle Sinan Oğan, Muharrem İnce ve oy kullanmayan 8 milyona değinmek istiyorum. Eee, Öncelikle açık açık söyleyeyim, Sinan Oğan ayağına kapanmalı. Muharrem İnce'nin ayağına kapanmalı. Bu ikisinden tam destek almak için elinden gelen ne Muharrem varsa İnce'nin yapmalı. destek vermeyeceğini açıkladı. Yani yapmalı hala. Sıkıntı değil yani. Yani ben kesinlikle birleşilmesini isterim. Yani Devam ben de. edebiliriz. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra e, oy vermeyen, oy kullanmaya gitmeyen 8 milyonun incelemesini yapmalı. Bunlar kime oy verecekti, kim neden gelmedi. Bunların detaylı analizini yapıp buna bir çözüm getirmeli. Bu bir kere cepte dursun. Bu yapılacak en önemli şeylerden biri. Hı hı. Ayrıca seçim gecesi yapılmayan psikolojik üstünlüğü kazanma hareketi yapılmalı. Yani Hani- kesin de onu Kılıçlar nasıl yapacak onu bir merak ediyorum. Onu artık kendine İcraatla yapalım. düzgün bir iletişim ekibi bulması lazım kendine. Hayır şu an icraat. Ne icraatı? İşte Babalı TV'den iyi sonuç çıkar. Sinan Oğan'la anlar. Ki Sinan Oğan'ı kabul edemiyorsa tekrar söylüyorum. Sinan Oğan'ın şartlarını kabul etmiyorsan ki altılı masadan dolayı büyük ihtimalle kabul edemeyeceksin. Yani senin Bir kere Sinan'ı kabul etmezse zaten bu seçim bitmiştir. Vay halimize. geçmiş olsun. Çünkü geçmiş niyetin olsun. çok belli olur. Niyetin bu olmasa bile böyle gözükür. AK Parti'nin propaganda yapmasına gerek kalmaz. Evet. Yani Buyur, işbirliği içerisinde olmalı. Dediğim gibi psikolojik üstünlüğü geri kazanılmalı. Ayrıca seçim gecesi yine önemli. Burada oyları düzgün takip edebileceğimiz, düzgün kayıt edilebilecek bir sistem lazım. Onur Sal'ın yaptığı gibi bir sistem değil. Düzgün bir sistem, çalışan bir sistem olması lazım. Evet. Oyların yarıda kesilmemesi lazım. Yanlış girilmemesi lazım sisteme. Sonra bugün yapıldığı gibi fiyaskolar ortaya çıkmasın. Tüm suç az kalsın YSK'ya tüm suç yıkılıyordu ama ortaya çıktı ki böyle bir şey yok. Yani Yani ve ben bu arada bunun altına hemen bir dipnot düşmek istiyorum arkadaşlar. Gerek ikinci seçime kadar gerek ikinci tura kadar gerekse ikinci turdan sonra bu tarz haberlere hemen hype'lanmayın, hemen gaza gelmeyin. Bir durun, şöyle bir mantıksız gecinden geçirin. Biliyorum çok duygusuz, yani hepimiz öyleyiz ve umut arıyorsunuz her yerde ama yani gördük, ne olduğunu gördük. Hemen gaza gelmeyin, bir araştırın, bir sakinleyin, ortamın sakinleşmesini bekleyin, ondan sonra hareket edin. Evet. ki bir de bu oy çalma meselesiyle ilgili şunu da unutmamak lazım. Oy çalınacağı o kadar belliydi ki eski AK Partili bazı babacanlar babacan ismi lazım değil kardeşimiz dedi ki oy çalınacak. O farkın büyük olması lazım. Bunu o bile söyledi. Hani herkes bunun mutlaka oyun öyle böyle çalınacağını biliyordu. Ve
demek ki CHP o kadar iyi koruyamadı. Çünkü CHP koruyamadı ve bu yüzden oy çalındığı için. Yoksa çünkü AK Parti 49,5'i 50 mi yapmayacak yani öyle kafasında. Evet tam onu diyecektim. %5 oy mu çaldılar yani bunu mu şey yapıyorsunuz yani? Yani tam onu diyecektim. Tam gerçekten Olamaz yani. 49 olsa 50 artı 1'e yuvarlamazlar mıydı? Yani ülkede neler oldu evet biliyoruz ama bunların hepsi aslında AK Parti meşrutiyetini koruyarak yaptı bunların hepsini. Ve o yüzden 49,5'i yuvarlayabilirler eğer gerçekten öyle büyük bir operasyonla çalsalar. Ama şunu da unutmayın. Oylar çalındı mı? Ve evet çalınanlar var. Bunların peşinden koşmamız gerekiyor mu? Koşmamız gerekiyor. Bunların peşinden koşması gereken sade vatandaş mı? Hayır, CHP. Hayır. Hayır. Koştu mu? Koşamadı. Neden? Onursal adı güzel diye bir Şahıs. Şahıs. şahıs var. Kişilik. Ve kişilik var. 2018'de de yanılmıyor. Şey yaptı. Evet. Aynı şekilde oyları kaptırdı. Yani veri yok dedirtti adama. Bu sefer de veri yok dedirtti. Niye bu adam aynı yerde duruyor? Yani sayın Evet. CHP, Ya sayın görevden alındı ama Kılıçdaroğlu. yani tamamen suçu kendi üstüne alınmak için görevden ayrıldı. Arkada plandan işi tabii ki o devam edecek. Seçime 2 görevden hafta kala yeni biri şimdi alın. getirmezler. Yani görevden alınmasıyla CHP'nin seçim ekibi bitti. Yani hani bu, Bitti. Evet. o zaman hızlıca inlerini kurabilirsiniz diye umuyoruz. Yani burada şey Yani demeye inşallah- çalışmıyoruz. CHP hiçbir şey yapmadan dursun. Hı Ne o ne bu her türlü biz suçlayacağız gibi bir tavrımız da yok. Ama hızlı olmaları lazım çünkü Az 14 süremiz var. günün çoktan 11 güne düştüğü bir zamandayız. Zaten 3-4 gün sonra bir hafta kalacak seçime. Aynen öyle. O zaman şunu da çağrısını yapayım. Bulamıyorsanız biz buradayız. Bize sahaya sürün. Biz bedava yaparız vallahi. Vallahi gönüllü de yaparız, şey de yaparız. Buradan da çağrımız olsun. Benim de değinmek istediğim birkaç nokta var. Eğer ekleyecek bir şeyiniz Ankara'ya yoksa. gelir yatarız. Bize sadece yemek Ben su, iki noktaya bir de daha değinmek yatacak istiyorum. yer bulur. Bir de yol parası. Tabii buyurun. Bu mültecilerin üzerine çok pis gidilmeli, çok pis propagandası yapılmalı bunun. Ve bir de ilk turda yapıldığı gibi demokrasi bileti yapılmalı yani insanların oy kullanmak için Demokrasi yaptığı. bileti dışında yani demokrasi bileti sadece artık öğrencilere yapılmayacak. Evet. Çünkü yazlıklara gidenler de var. Onlara Tüm vatandaşlar için yapılmalı bu. yani yapılabildiği kadar insan Evet, çünkü yapılmalı, evet. Öküz yüküyle para alıyorlar. Yani hani Evet yapılmalı. öküz yüküyle para alıyor. Bu Devletten ikisi- bağış Aynen alıyor. öyle. Bu ikisine ekleyecektim. Benim sözüm bu kadar. Teşekkür ederim. Tamamdır. Türkiye'nin ilk partisi bunu yapamıyorsa zaten artık kapatıp gitmeniz gerekiyor. Pay halimize diyebiliriz. Yani evet. Yani Buyurun. benim de ekleyeceğim konulardan biri oydu. Aynen oydu. Çünkü önemli bir mesele yani inkar edemeyiz. Onun dışında şunu da ekleyeyim. Bizim de problemimiz. Sonuçta biz öğrenci insanlarız. Evet. Evet. Öğrenciyiz. Ve 28 Mayıs dönemi farkındaysanız finallere denk geliyor. Evet. Evet. Hem üniversiteler, Sınavlar liseler var. de Hem için. üniversiteler hem liseler için. Biz çekirdek bir grup olarak kendi akademik müdür yardımcımıza gittik ve baya Erteleyince şey- yalvardık. yalvardık ve cevap olarak da yok öyle bir şey olmuyor maalesef. Çünkü Aldık çünkü yani onlar da tabii ki haklı yani bir şey diyemem. Birçok sınavlara olay erteledik yaşadık. Evet. yok. O yüzden. Evet yani birçok olay yaşadık. Onlar da Birçok- erteleyebileceği kadar erteledi zaten. ertelediler yani en sıkışık noktada. Yani hadi bizim için olmuyor belki ama en azından zaten Başkaları biz için. oyda En azından üniversite kullanamayacağız finalleri yaş için itibariyle ama evet muhalefetin çalışma yapması lazım. kesinlikle ve bunu kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle vurgulaması gerektiğini ve onun başlatması gerektiğini düşünüyorum. Evet, belki- yoksa çünkü üniversiteler oy veremeyebilir. Yani. Aynen öyle ve belki bunu Babala'da da dile getirir. İnşallah dile getirir. İnşallah. Eğer bizi dinlerse Sayın Kılıçdaroğlu ki Bizi pek de zannetmiyorum dinlersen şu vallahi dönemde. Çok şaşırırım. Şu dönemde pek zannetmiyorum. Fakat ütopik olduğumuzu düşünüyorum. Lütfen. Hadi Hadi bir şey oldu. Evet yani lütfen bize paylaşın, şey yapın, büyütün. Takip edin. Abone olun. Takip edin. Kesinlikle.
Yani biz burada vatanımız, milletimiz için en azından elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dileriz de bir şeyler yapabiliriz. En azından Ulu Evet. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar önce yaptığı mücadelenin belki bir benzeri, tabii çok daha küçüğü, ama atamıza ve ülkemize mahcup olmak istemiyoruz. O sebeple de bu çalışmaları yapıyoruz. En azından elimizden geleni yapacağız. Benim diyeceklerim bu Benim şekilde. de diyecektim zaten bitti. Bence konuları da genel olarak konuştuk. Konuştuk. Önemli güzel bir noktalara da konuşmaydı. değindik. Efendim? O zaman Gayet güzel bir konuşmaydı yani. Verimli geçti. Evet. Yapabildik Kesinlikle. yani. Sayın Ee, dinleyicilerimiz, yaptık yapabileceğimizi lütfen. Evet. Eğer sürçülisan eylediysek, ki bayağı bir eyledik zannediyorum arada Affola. sırada. Affola diyoruz. İlk konuşmamızdır, ilk buluşmamızdır. Mazur görünüz efendim. Bir sonraki buluşmalarımızda, bir sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla, esenlikle kalın efendim. Görüşürüz efendim.